Teknoloji dünyasından herkese merhaba. Bu video içeriğinde sizlerle birlikte uzunca bir süredir benden istediğiniz robot süpürge karşılaştırmalarını yapmaya başlıyorum. Sırasıyla 4 video şeklinde olacak. 8 tane robot süpürgeyi karşılaştıracağım. Her karşılaştırma videom aynı klasmandaki süpürgeler arasında olacak. İlk etapta bu video içeriğinde Essential modeli ile Mop 2 Lite modelini karşılaştıracağım. Bir sonraki videoda 1C ve 2C modellerini karşılaştıracağım. Ondan sonraki videoda Mop Pro ve Mop 2 Pro modelini karşılaştıracağım. En son videomda da Xiaomi'nin Mop 2 Ultra ve daha öncesinde de incelemiş olduğum Mop 2 Pro artı 3D modelini birbirleri arasında kıyaslıyor olacağım. Neden bu son iki model bir tık daha yüksek? Daha doğrusu bir tanesi liderli, bir tanesi değil. M3 güçleri çünkü yüksek olduğu için aynı klasmanda sayılabilen süpürgeler sadece Mop 2 Ultra modelinin bir de ekstra olarak toz toplama istasyonu var. Onu da zaten videosu geldiğinde sizlere anlatacağım. Bu arada ön bilgi olarak söyleyeyim, ek olarak satılıyor. Şimdi bu video içeriğindeki inceleyeceğim, karşılaştıracağım iki model Essential ve Mop 2 Lite modeli. Her iki modeli de inceledim. Her iki model de gerçekten aslında çok da almaya elverişli modeller değil. Ancak bütçe sebebiyle ve fiyatının uygunluğu sebebiyle birçok kişi tarafından bu süpürge araştırılıyor. O yüzden ben de sizlerle bunu paylaşmak istedim. Şimdi alacak olursanız diye bu her iki süpürgenin de M3 gücü 2200 Pascal. Her iki süpürgenin de çalışma süresi 100 dakika ve Essential modelinde temizlenebilir alan 80 metrekare iken Mop 2 Lite modelinde temizlenebilir alan 90 metrekare. Robot süpürgelerin her ikisinin de yüksekliği 8.2 santim. 8.2 santim gerçekten kısa sayılabilecek bir robot süpürge yüksekliği. Ancak 7 santim boyunda da bir süpürge inceledim. Onun da incelemesini ben ekranın sağ üst köşesine ekliyorum. Merak ediyorsanız oradan görüntüleyebilirsiniz. Onun haricinde bu süpürgelerden Essential modelinde 420 mililitrelik toz haznesi varken 200 mililitrelikte bir su haznesi bulunmakta. Mop 2 Lite modelinde 450 mililitre toz ve 200 mililitre de su haznesi var. Yani toz hazne kapasitesi olarak Mop 2 Lite bir tık daha yukarıda. Ancak bunun sebebi şu: Mop 2 Lite modeli daha 2022 senesi içerisinde üretildi ve bir tık daha geliştirilmiş bir model olarak düşünülebilir. Tabi Essential modelinin yanında. İki robot süpürgede de maalesef ki harita kaydetme özelliği yok. Yani bu robot süpürgeleri alacaksanız şunu göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Robot süpürgeyi uygulamadan kontrol edebiliyorsunuz. Bunda hemfikiriz. Ancak süpürgenin evin neresinde temizlik yapmasını istediğinizi veya siz hangi M3 gücünde hangi odada temizlik yapmasını istediğinizi maalesef ki ayarlayamıyorsunuz. Bunlarda şöyle bir şey oluyor. Robot süpürgeyi uygulamadan startı veriyorsunuz. M3 gücünü pek tabii ki uygulama üzerinden sessiz, standart, yüksek veya maksimum M3 gücü olarak seçebiliyorsunuz. Onun haricinde 3 farklı su seçeneğini de aynı şekilde uygulamadan seçebiliyorsunuz. Ancak süpürge istasyondan çıkıyor, temizliğini sürdürüyor. Temizlik esnasında şarj biterse istasyonuna da dönüyor. Bunu nasıl yapıyor diyecek olursanız navigasyon sayesinde yapıyor. Bu bir haritalama değil. Birçok kişi robot süpürge gezerken işaretlediği yerleri daha sonrasındaki kullanabileceği bir harita olarak düşünüyor ama bu bir harita değil. Robot süpürgenin navigasyon vasıtasıyla gittiği yolu tekrardan geri gelmesine olanak sağlayan bir özellik. Bunu robot süpürge kaydedemiyor. Bu navigasyon sayesinde istasyondan çıkıp tekrardan istasyonunu bulabiliyor. Temizlik esnasında karşınıza böyle dediğim gibi bir harita çıkabilir. Ancak bunun kaydolacağını düşünmeyin. Çünkü bu harita maalesef ki kayıt edilmiyor. Ve robot süpürgeyi siz evin içerisinde istediğiniz noktalara temizliğe yönlendiremiyorsunuz. Yani akıllı haritaya sahip bir model olmasını istiyorsanız bu iki modeli de tercih etmemelisiniz. Çünkü öyle bir özellik bulunmamakta. Essential modeli 1.7 santimlik yüksekliği aşabiliyor. Buna karşın Mop 2 Lite modeli 2 santimlik yükseklikleri aşabiliyor. Essential modeli zaten dediğim gibi başlangıç seviyesinde bir model olduğu için gerçekten düşük. Aslında Mop 2 Lite de başlangıç seviyesi bir model ama Essential gerçekten daha alçak bir tekerlek yüzeyine sahip. Daha doğrusu yere birazcık daha yakın olduğu için bu 1.7 santimlik engel aşması maalesef bu şekilde geliştirilmiş. Her iki modelde de hem paspaslama hem de kuru temizlik bulunmakta. Halılar üzerinde temizliklerini ikisi de 2200 Pascal değerinde M3 gücüyle sağlıyor. Pek tabii ki piyasadaki çok yüksek bu 4000 Pascal'lık M3 güçleriyle karşılaştırılamaz. Ancak süpürgelerde yine temizliklerini doğru bir biçimde sağlıyorlar. Her iki süpürgede de uygulama üzerinden oda sınırlandırma, oda bloklama veya kir algılama gibi özellikler kesinlikle bulunmuyor. Dediğim gibi zaten harita yok. Kir algılama demişken bu arada çok ucuz olmasına karşın
yerdeki pisliği, kiri algılayan bir süpürge var. Yalnız çalışması 60 dakika. Onun da incelemesini yaptım. iRobot Roomba 606 modelinin incelemesini de ben yine sağ üst köşeye ekliyorum. Eğer merak ediyorsanız bakın, gerçekten kir algılama özelliği bulunuyor. İki robot süpürgede de otomatik şarj etme seçeneği bulunmakta. Yani temizlik esnasında şarjı azalırsa veya biterse, %15'in altına düşerse süpürge temizliğe kaldığı yerden daha sonrasında devam edebilmek için istasyonuna dönüyor, şarj olma işlemini sağlıyor ve ardından tekrardan temizliğe kaldığı yerden devam ediyor. Bunu tekrar altını çizerek söylüyorum. Bu bir haritalama değil, navigasyon sayesinde gerçekleşiyor. Bunu altını çize çize söylüyorum çünkü birçok videomda bahsetmeme rağmen hala inat ile videonun altına hayır bu modelde haritalama var deyip daha sonrasında Instagram'dan bana robot süpürgenin yapmış olduğu temizlikte kullandığı o anki haritayı gönderen birçok kişi var. Daha doğrusu tekrar yine söylüyorum, bu bir harita değil, navigasyon. Süpürge süpürmesini bitirdiğinde tekrar start verdiğiniz o harita yok oluyor. İki modeliyle ilgili açıkçası söyleyeceklerim bu kadar. Çok fazla değinilecek bir özellikleri bulunmamakta. Eğer bütçeniz bunlara el veriyorsa, ikisi arasında tercihte bulunmak istiyorsanız bence Mop 2 Lite modelini tercih edin. Neden diyeceksiniz? Hem daha gelişmiş bir model, daha doğrusu 2022 modeli olan bir süpürge, hem paspaslama yeteneği diğerine göre bir tık daha fazla, altındaki paspası bu şekilde ittirebiliyor. Onun haricinde de süpürgenin en azından temizleyebildiği alan 10 metrekare daha fazla. Bu da evinizin içerisindeki alanda rahatlıkla temizlik yapabilmesine olanak sağlıyor. Bu arada bu robot süpürgelerin maksimum çalışma süresi olarak belirttiğim süre minimum emiş gücünde tutulduğu takdirde geçerli olan süre. Her iki modelde minimum emiş gücünde 100 dakika çalışabiliyor. Ancak bu emiş gücünü yükseltecek olursanız tabii ki 100 dakika çalışamayacak. Maksimum emiş gücünde ortalama olarak 40 ile 50 dakika arasında her iki süpürgenin de çalışma ömrü bulunmakta. Videoda bahsedeceklerim bu kadardı. Eğer robot süpürge karşılaştırmamı beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bu süpürgelerden de almak istiyorsanız bence çok tercih etmeyin ama yine de dediğim gibi tercih etmek isterseniz Mop 2 Lite modelini tercih etmenizi öneririm. Farklı karşılaştırma videolarımı da incelemek için oynatma listelerime göz atmanızı öneriyorum. Süpürge alma konusunda size yardımcı olacak birçok süpürge incelemesi, karşılaştırması, süpürge değerlendirmesi, kutu açılışları, denemeleri, süpürme testleri, paspaslama testleri gibi birçok şey yaptım. Lütfen Instagram'dan yorum almadan önce bu videoları incelemenizi, ardından var ise sorunuzu iletmenizi rica ediyorum. Farklı inceleme videoları için de yorumlar kısmından bana mesaj bırakabilirsiniz. Her bir mesajı emin olun dikkate alıyorum. Elimden geldiğince çabuk bir sürede o videoları üretmeye, daha doğrusu o içerikleri üretmeye ve videoları çekmeye çalışıyorum. Tekrar görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.